Yepyeni bir tarif videosuyla daha hepinize tekrardan selamlar, sevgiler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte dışı pul pul dökülen, içerisi kat kat çok lezzetli bir katmer poğaça hazırlayacağız. Tarifimize başlamadan önce videomu hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Öncelikle işimize her zaman olduğu gibi hamuru hazırlamakla başlayalım. Bunun için bir adet yumurtayı birer çay bardağı olacak şekilde süt, sıvı yağ ve suyu uygun bir kasenin içerisine aldım. Üzerine bir çay kaşığı kadar instant maya, bir yemek kaşığı toz şeker, bir silme kaşık kadar da tuz eklemiştim burada. Bir yemek kaşığı sirke ilavesi yaptım. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm de kullanabilirsiniz. Öncelikle malzemelerin tamamını şöyle homojenize güzel bir kıvam alana kadar çırpalım. Ardından azar azar kontrollü bir şekilde ununu ilave edelim. Yoğururken bizler için kolaylık olsun diye ben genellikle her zaman size söylediğim gibi önce malzemeleri kaşıkla karıştırıyorum. Biraz kıvam almaya başladıktan sonra kaşığı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur tamamen toparlandıktan sonra tezgahın üzerinde yoğurmayı tercih ediyorum genelde. Sizler bu şekilde kasenin içerisinde de işinize devam edebilirsiniz. Veya stand mikseriniz varsa mikserde de yoğurabilirsiniz. Daha da güzel olur açıkçası. Ben şimdi herkesin evinde bulunabilecek bir şey olmadığından elimle göstermeyi tercih ediyorum. Şöyle güzel kıvamlı, ne çok yumuşak ne de çok sert olmayan bir hamur elde ettim. Şimdi hamuru 4 eşit parçaya bölerek elimle bezeler haline getiriyorum. Eğer hamuru yeteri kadar yoğurmazsanız ele yapışabilir. O yüzden olabildiğince güzel yoğurmaya dikkat edin. Bezelerimiz hazır olduktan sonra uygun bir tepsinin üzerine alalım. Üzerini bir bez veya poşet yardımıyla örtüp 10 dakika bu şekilde dinlendirelim ki açarken bizler için kolaylık olsun. Ardından hemen hamurlardan bir tanesini alarak altına ve üzerine biraz un serpiştirip merdane yardımıyla biraz genişletelim. Çok fazla büyük açmanıza gerek yok. Hamurlardan bir tanesini bu şekilde açtım. Hemen kenara aldım. Diğer hamurlarımı yani geriye kalan 3 hamurun tamamını da yine aynı şekilde açmakla işime devam ediyorum. Hamurların tamamını açtıktan sonra bir tanesini alalım ve üzerine fırça yardımıyla güzelce tereyağı sürelim. Ve ikinci hamuru üzerine yerleştirip tekrardan üzerine tereyağı sürelim. Bu şekilde elimizdeki hamurlar bitinceye kadar yani diğer iki hamuru da üst üste yerleştirelim.
Ve sonuncu hamuru da yerleştirdikten sonra bu katta tekrar üzerine tereyağı sürmüyoruz. Yani en altı ve en üstü kalıyor. Sadece ortadakilere tereyağını sürdük. Şimdi yavaşça hafif baskılar uygulayarak böyle merdane ile olabildiğince genişletelim. Ara sıra mutlaka hamuru ters yüz yapalım ki alttaki biraz küçük kalıp üstteki daha da büyümesin. Yani eşit açılması için hamuru ters yüz yapmayı unutmayınız. Bu arada hava çok sıcak olduğu için tereyağı çok fazla taşma yaptı ve biraz fazla eritmiştim. Tekrar soğutamadım da. Dilerseniz eğer kontrollü davranabiliyorsanız tereyağını çok fazla ısıtmamaya dikkat edin derim. Böyle gördüğünüz gibi ters çevirdikten sonra altındaki hamuru da üzerindekilerle eşit boyutlara getirdim. Tekrardan açmaya devam ediyorum. Oldukça pratik, çok güzel bir tarif. Bu arada gördüğünüz üzere bu aşamalarda un kullanmadım. Eğer mecbur kalırsanız kullanabilirsiniz. Ama eminim ki hiç gerek kalmayacaktır. Yeteri kadar açtım. Şöyle dikdörtgen bir hamur elde ettim. Şimdi tekrardan üzerine fırça yardımıyla her tarafı ıslanacak şekilde tereyağını sürüyorum. Ve yavaşça rulo haline getiriyorum. Şöyle uzunla bir rulo elde ettik. Şimdi elde ettiğimiz ruloyu böyle içe doğru kıvıralım. Böyle bir rulo daha elde edelim. Onu da hemen bir tepsinin üzerine alalım. Yapışmaması için ise mutlaka altına ve üzerine bir streç veya poşet yerleştirelim. Güzelce kapatalım. Hiçbir tarafından hava almayacak şekilde kapanmış olduğundan emin olalım. Ardından buzdolabına alıp 1-2 saat kadar hamurumuzun tamamen soğumasını bekleyelim. Dilerseniz bu hamuru bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi gün işinize devam edebilirsiniz. Veya buzluğa atıp dilediğinizde çıkartıp işleme devam edebilirsiniz. Veya hiç zamanınız yoksa yarım saat kadar buzlukta dinlendirip tekrar işinize devam edebilirsiniz. Çok pratik, güzel bir hamur. Yani dilediğiniz şekilde kullanabileceğiniz bir hamur aklınızda bulunsun. Ben iç harcı için böyle peynirli ve maydanozlu, bolca maydanozlu bir iç harcı kullanmak istedim. Sizler dilediğiniz iç harcını deneyebilirsiniz. Ben lor peyniri, tatlı lor, sonra labne peyniri ve taze inek peyniri kullandım. Bu üçünün karışımıyla şöyle güzel bir iç harcı hazırladım. Farklı peynirleri karıştırdığımda daha da çok seviyorum ben peynirli iç harçlarını. Sizler de bu şekilde yaparsanız eminim çok çok beğeneceksiniz. Ama dediğim gibi peynir sevmeyenler patatesli, kıymalı dilediği şekilde de veya sade olacak şekilde de hazırlayabilirler. İç harcımız hazır olduktan sonra artık hamurumuz da yeteri kadar dinlenmiş, tamamen soğumuş durumda. Hızlıca tezgaha alarak işime devam ediyorum. Bu arada hamur buzdolabında hafif nemlemeye başladığı için işlem öncesinde altına ve üzerine birazcık un serpiştirdim. Şimdi olabildiğince eşit ölçülerde hamurumuzu keselim. Gördüğünüz gibi hamur bayağı bir soğumuş. 2-3 saat kadar dinlendirdim. Buzluğa hiç atmadım açıkçası. Hamurları kesip hazırladıktan sonra bir tanesini elimize alalım ve üzerinden bastırarak hamuru olabildiğince genişletelim. Çok fazla ince yapmayın. Biraz poğaçamsı görüntü almasını istediğimiz için çok ince açmıyoruz. Hatta ben gördüğünüz gibi merdane de kullanmadım. Sadece elimle büyüttüm. Bir tarafına bolca iç harcından, peynirli harçtan yerleştirdim. Diğer tarafını da onun üzerine getirerek güzelce kapattım. Şöyle bir şekil almış oldu. Gördüğünüz gibi daha pişmemiş hali bile gerçekten çok güzel. Tamamına şekil verip hazırladıktan sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsisine aralıklı olacak şekilde diziyorum.
Ankastre fırının bozulduğu için midi fırında hazırlayacağım için fırın tepsimin de ölçüleri küçük. O yüzden çok fazla dizemedim. Sadece 2 sıra dizebildim. Tamamını yine tepsiye dizmiş olsaydım da yeterli gelmezdi büyük ihtimalle. Toplamda bu tepsiyle 2 tepsi kadar bu şekilde poğaça elde ettim. Son olarak üzerlerine de sıvı yağ ve yumurta sarısı karışımını sürdüm. Dilerseniz süt ve yumurta sarısı da sürebilirsiniz. Veya yumurtayı sevmiyorsanız, kokusundan haz etmiyorsanız sadece sıvı yağ veya tereyağı, süt sürüp o şekilde de fırınlayabilirsiniz. Şimdi hazır olan katmer poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı ve üzeri nar gibi kızarana kadar pişirelim. Fırından fırına süre mutlaka değişecektir. Ortalama pişme süresi 30 dakikadır. Bu şekilde artık hazır oldu. Üzeri hafif çıtır ve çok güzel bir hamur olmuş oldu. Şöyle sesini de duyuyorsunuz. Özellikle çok çıtır olmasını istemedim. Börek gibi görünmesini istemediğim için yumurta sürdüm. Daha çıtır olmasını isterseniz sıvı yağ veya tereyağı sürüp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Dokusu, lezzeti müthiş güzeldi. Kat kat nefis bir tarif. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Eğer tarifimi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki videolu tariflerimde tekrardan sizlerle görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.